Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen tarife başlıyorum. Japon dorayaki tarifi vereceğim. 2 adet yumurtayı çırpma kabına aldım. 1 yemek kaşığı dolu dolu toz şekeri ekliyorum. Ve bunu evde herkes yapabilir. Çünkü sadece kaşık ölçülü. 1 yemek kaşığı bal. Ve bu üçlüyü ilk olarak karıştırıyorum. Çok güzel ve lezzetli bir tarif, yumuşacık kekiyle harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu kadar yeterli. Ununu eleyerek ekliyorum. 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. Videoda yakinen gösteriyorum ki tam nasıl un eklediğimi görün diye. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı da vanilya. Vanilya isteğe kalmış. İsteyenler vanilya eklemeyebilirler. Eledikten sonra yine güzelce karıştıracağım. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve paylaşımları da unutmayın lütfen. Şimdi üzerini kapatıp bir 15 dakika bekleyeceğim. 15 dakikanın ardından üzerini açıyorum. Ve şimdi 1 yemek kaşığı su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra yine güzelce karıştıracağım. Kıvamını daha yakından görebilirsiniz. Tam bu şekilde olacak. Tavaya ocağa aldım. Bir 5-6 dakika ısıttım. Ve 3-4 damla sıvı yağını böyle bu şekilde peçeteyle sürüyorum. Kısık ateşe istediğiniz büyüklükte dorayakileri döküp pişirebilirsiniz. Aynı zamanda Japon pankeki de diyebiliriz. Bu şekilde patlaklar oluşmaya başladığı zaman pankekimi çevireceğim. Yaklaşık 2-2,5 dakika durduruyorum diyebilirim. Çevirdim. Ne güzel kabarıyor görüyorsunuz. İnanın pamuk gibi ve lezzeti de harika. Diğer tarafı da pişti ve alıyorum. Bu şekilde 3 tane yan yana da koyabilirsiniz. Yine dikkat edin, üzerinde patlaklar oluştuğu zaman çeviriyorum. Gerçekten mükemmel oldular. Tam istediğim dorayakiler ve Japon pankeklerim servis aşamasına yaklaştı. Pamuk gibi. Kenarda gördüğünüz bu kısımları uçlarının yapışabilmesi için alıyorum. Çünkü birbirlerini yapıştıracağım. Ve şimdi kahvaltılık sürülebilir çikolatayı dorayakilerimin arasına süreceğim. Normalde Japonlar kırmızı fasulye ezmesi hazırlıyorlar bunun içine özel olarak. Ben daha kolay olsun diye çikolata sürüyorum. Ve diğerini kapatıp kenarlarını hemen ucundan böyle bastırarak yapıştırıyorum. Çok lezzetli, harika bir tarif. Mutlaka sizler de deneyin. Ve dorayakim yemeğe hazır. İnanın yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi kesip sizlere içini de göstereceğim. Ve final, benim en sevdiğim bölüm. Gerçekten mükemmel pamuk gibi Japon pankeklerim ağzımıza layık oldu. Sizler de deneyin, tadına bakın ve bana yorumlarınızı yazın lütfen. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.